Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Trabzon'a gidiyoruz, oradan Rize'ye gidiyoruz, oradan Batum'a gidiyoruz ve bunların hepsini ayrı ayrı çok güzel videolar yapacağız. Ama her şeyden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Şu an saat 2:30. Arabayı Tugay sürecek. O yüzden eve erken geldi ve erkenden uyudu. Ay yüzüm ne güzel parlıyor. Yola çıkacağız. Bavullarımızı hazırladık ve gidiyoruz. Teşekkür ederim. Takmıyorum ama büyük bir hırsla bana aldığı bu hediyeyi sürekli koluma takıyor. Neden takmıyorsun bunu? Sevmiyorum. Bana Leopard'ısını almıştın ya bunu. Tamam git değiştir ya bunu. Sen değiştir. Kombinimi beğendin mi? Güzel. Seninki de çok güzel. Deri ceketle uyumlu olmak için bunu giydik. Sen tam bir Trabzonlu olmuşsun şimdi. Ya Trabzonlular böyle mi giyiniyor? Evet. Yorumlara yazın Trabzonlular. Siz böyle mi giyiniyorsunuz? Öyle giyiniyorlar. Bilezikleri eksik sadece. Şuraya 5-6 sıra bilezik lazım. Evet hadi çıkalım ya. Çıkalım ya. Çıkalım ya. Çok heyecanlıyım. Günaydın, günaydın. Titriyoruz. Neredeyiz? Amasya'dayız. Şu an Amasya taraflarındayız. Ne yazık ki arabamız yağ eksiltti ve bu araba sıfır olmasına rağmen böyle. Ben şaşkınlıkla izliyorum bunu. Zar zor yağ markasını servisten öğrendim hangisini koymamız gerektiğini. Yağ ekledik. Biraz moralim bozuk. Uzun yola çıkmışım. Bu kadar yol gideceğim. Arıza çıkartıyor. Gidince direkt servise. Bak bu arabanın gidişi de böyle bir titremeye falan başladı yolda. Ben zaten ondan şüphelendim. Sizinle görüşeceğiz. Kocamı kızdırdınız. Kocam bu arabayı almak o kadar uğraştı ki. O kadar övdü ki ben bu arabayı istemiyorken. O kadar övdü ki size o kadar laf söyletmedi ki arabanın markasını söylemeyeceğim. Bir balık türü arabanın markası. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne olduysa, ne oldu böyle? Nerede taşkını? Her zaman gibi bir şarkının daha nasıl ilerlediğini ve sözlerini bilmiyor. Nerede o eski taş fırın erkeği? Utanırım ben şarkı Aşkım söylemeye. hadi ya. Utanma hadi yapabiliriz. Başarabilirsin hadi çocuğum. Hayır benim ekran fobim var. Hadi. Başarabilirsin. Çarşambayı sel aldı. Evet şu anda Samsun taraflarındayız. Hani bu benim videoda Çakallı, Trabzon'da zannediyordum ya Samsun'daymış. Tam da o Çakallı bölgesindeyiz. Yaklaşık bir 4,5 saatlik yolumuz kaldı. Her neyse geçerken Çakallı menemeni yemek için bir yere uğradık. Yedik, inanılmaz güzeldi. Nasıl yapıldığını da öğrendim oradaki arkadaşlardan. Tanıdık çıktı onlar da. Çok güzel oldu. Bir dahaki sefer var ya bomba bir Çakallı menemeni yapacağım. Mutluyum ya. Çok mutluyum ya Trabzon'a gideceğimiz için. 4 saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz Trabzon'a geldik. Makyajımı yaptım, süslendim. Çok yoruldum. Çok uzun bir yolculuktu. Git git bitmedi yol. Şimdi Atatürk Köşkü'ne geldik. Atatürk Köşkü'nü gezeceğiz. Size de göstereceğiz. Oradan sonra da artık Allah büyük. Neyse karşımıza çıkarsa oraya gideceğiz. Atatürk Köşkü'nün yolu bayağı tepeymiş ya. Evet. Bayağı zorlanıyorum. Elim titriyor şu anda. Niye kimse yok ya ortalıkta? Burası ne kadar ıssız. Çok sakin. Trabzon hep böyle sakin mi acaba? Ya maalesef çok da trafik vardı. Özellikle bu Giresun Ordu'nun içerisinde bayağı trafikte kaldık ya. Evet. Şehirler arası yolculukta şehrin içine giriyor olmak ne bileyim bence çok mantıklı değil Bence ya. de çok mantıklı değil. Bir de neyi fark ettim yolda gelirken? Ordu'dan bak her yerden böyle kesit kesit koyacağım. Ve Ordu'da niye dış cephe yapmıyorsunuz ya? Dış cepheden haberiniz yok mu? Şu dış cepheyi bir güzel yapın. Her yerde tuğla şey yapılmamış evleri hiç beğenmedim. Çok kötüydü orada. Giresun'u çok beğendim. Aşırı güzeldi. Şuraya park yapalım. Ya Giresun'da da gezmeyi çok isterim. Arkadaşlar Atatürk Köşkü kapanmış. Biz bilmiyorduk bu saatle kapandığını. İnternette 5 yazıyor müzenin kapanış saati ama 4.30'da kapanıyormuş. O yüzden gezemedik. Tugay biraz sinirlendi, onları buraya koyacağım. Abi daha İstanbul'dan geldik bir girip çıkaydık. Daha 15 dakikası var ya. 17 yazıyor şeyde listede. Google'a da yazın bence onu. Sinirleniyorum ya. 15 dakika var daha. Çok da güzel gözüküyordu ama ya rotamıza uymadığı için yarın gelemeyeceğiz. Ya dışarıdan görmüş olduk da içinde ne var artık internetten bakacağız. Bu arada var ya atımız işi biliyor ya. Yani, Çok güzel. Bak döndürsene. efsane bir yere kurulmuş bu.
Trabzon Ayasofya Camii'ne geldik. Burayı da çok merak ediyorum. İnşallah bu sefer içeri girebiliriz. Kapıda ziyaret saatleriyle ilgili herhangi bir şey yazmıyordu. Bir an önce gidip bakalım. Nasılım? Çok güzel oldu. Burada saygı gereği camilere başı kapalı giriyorsunuz. O yüzden ben de zaten hazırlıklı gelmiştim. Tugay'ın atkısını hemen kafama örttüm. Yani çok eski, çok tarihi bir yapı. 1200 yıllarda yapılmış. Evet. Okudum şimdi. Yani Pontus zamanından kalma. Ta ki 1461'de Fatih Sultan Mehmet burayı fethedinceye kadar burası onlara aitmiş. Sonra fetihten sonra da Osmanlı'nın mülkü olmuş. Çok yakın zamanda da 2013'ten beri de ibadete açılmış. Çok güzelmiş. Bulunduğu konum çok hoş. Etrafta denizde bayağı bir tepede kalan bir bölge. Ben çok beğendim. Evet, şimdi meydana geldik. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Beton helvadan helvamızı aldık. Çünkü buranın beton helvası çok meşhurmuş. Almadan gitmeyin dediler. Kakaolu seçeneği vardı, fıstıklı vardı, cevizli vardı. Biz fıstıklıyla cevizliyi aldık. Deneyeceğiz. Onu da otelde deneriz ama. Evet, çok yorulduk çünkü. Yani bugün çok yorucu geçti. Artık ağırlık da çöktü iyice. Evet. Böyle paketledik. Otelde deneriz inşallah. Yalnız burası inanılmaz kalabalık. Evet, çok kalabalık. Tam bir meydan. Çok hoşuma gitti Trabzon. Çok güzelmiş ya. Ben de çok beğendim. Yani çok İstanbul gibi çok kalabalık değil. Tabii ki de çok kalabalık ama İstanbul'un o bunaltıcı, sıkıcı kalabalığı yok. Ve meydan aşırı güzel. Ya tabii ki de her yerde böyle meydan var ama meydan çok temiz ve clean duruyor bak. Çevir. Yani binalar falan güzel. Tasarım iyi. Düzenli bir şehir olmuş. Büyük şehir ya. Büyük şehir, evet. Çok net Bayağı. gösteriyor bunu. Her şey var. Aradığın her şeyi bulabilirsin yani meydanda. Dönelim mi artık bizim tarafa da? Arabaya doğru gidelim artık. Üşüdüm Evet ben. ya. İyi gezdik meydanı. Günaydın. Biz bugün Sümele Manastırı'na geldik. Kahvaltı yapacağız ama burayı öncelikle çekmek istiyorum. Göster bakalım. Tamamen bir doğa harikası. Yani arkadaşlar, insanlar hep cenneti arıyor. Cennet, cennet, cennet. Alın size cennet. Cennet işte. Bak dağları çek. Cennet ya. Önce bizim buradaki cennetin değerini bilmemiz gerekiyor. Ben hep buna inanırım. Sana zaten Allah mis gibi bir cennet vermiş. Bunun değerini bilin. Burayı kirletmeyin, mahvetmeyin, çöp atmayın. Bu kamu spotumuzdu. Şimdi buraya geçiyoruz. Şimdi bir Sümele Manastırı'na geldik. Ama önce bir... Ya söylemiyorum işte adını, gülme. Ama önce bir kuymak yiyeceğiz. Ben daha önce de videolarımda yapmaya çalışmıştım. Biraz beceremedim. Şimdi burada gerçeğini yiyeceğiz. Sümele Manastırı'na geçeceğiz. Yolun üstünde çok fazla tesis vardı. Kahvaltı tesisi. Normal yemek yemek için de tesisler vardı ama biz burayı seçtik. Derenin kenarında olduğu için biraz görsel şov yapmak istedik. Ay ne güzel oldu olmuş. Evet, kahvaltımız geldi. Evet. Çok iyi gözüküyor. Trabzon'a geldiğiniz zaman kuymak yemeden gitmek olmaz. Yani bu arada kuymak diyorum özellikle çünkü mığlama denmiyor. Burada kuymak Evet. diyorlar adına. Mığlamayı Rize'de diyorlar. Bu hası işte yani Trabzon kuymağı meşhur. Şimdi tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. Her şey yerinde yiyeceksin. Çok iyi. Aroması falan çok güzel. Çatala da oluyor baksana. Ya Sümele Manastırı'na çok yakın bir yerdeyiz. Buradan direkt oraya geçebileceğiz. Genel olarak ne düşünüyorsun Trabzon hakkında? Dün birazcık yorgun düştük. Köfte yemeye gittik, onu çekemedik bile. Çok yorucuydu. Hemen yemek yiyip otele atalım istedik kendimizi. Ben senin köfteyle ilgili fikirlerini merak ediyorum. Köfteyi ben çok beğendim. Gittiğimiz köfteci de iyi bir esnaftı. Çünkü biz çok geç bir saatte gittik ve o saate gitmemize rağmen görmedik. Benim evet, Evet. abi. Oo, orada mı kalmış? Unutmuşum. Vallahi Allah razı Üstünde. olsun ya. Teşekkür ederim. Çok Nasıl sağ olun. unuttun kız çantanı? Neresindeydi? Üstüne koymuştum Üstüne mi çekim koymuş? yaparken, evet. İlayda'nın arada böyle unutkanlıklar oluyor maalesef.
Evet. Ne diyordum? Sonra işte köfteciye gittik. Çok iyi bir esnaftı. Biz çok geç saatte gitmemize rağmen bizi geri çevirmedi. Çoğu yer geri çevirdi ama o dedi ki sorun değil. Geç saatte olsanız 100 kişiyi ağırladım bugün. Sizi de ağırlarım dedi ve bizi ağırladı. Turşu kavurması yedin mi sen? Yok, yemedim. Bak bu turşu kavurması da bu yörenin yemeği. Normal şartlarda bunu benim anneannem taze fasulyeyle yani fasulye turşusuyla yapardı. Şu an çok fazla fasulye turşusu yokmuş o yüzden bu şekilde yapmışlar. Böyle de lezzetli. Bence tadına bakmalısın. Yine bu yörenin yemeklerinden biri yani. Benim anneannemin Trabzon'a, dedemin de Rize'ye dayanıyor. Kütük baktım. Ve bizim soframızda neler varsa aslında burada oturduğum zaman hep onlarla karşılaşıyorum. Bu yörenin yemeklerini yemişiz aslında. O yöre bizim yemeklerimize işlenmiş. Bak mesela hep diyordum ya sana mılama yaptığın zaman ya da kuymak yaptığın zaman bu dibi tutacak. Asıl o dibi tutunca zaten ona o tat veriyor. Biz bunu böyle sıyırırdık. Şimdi bunun dibini yiyeceğim sıyırdım. En güzel yeri burası. Bunun için kavga ediyorduk biz aşkım. Zorlu bir Sümele yolundayız. Şimdi buraya arabayla giremiyorsun. Otoparkta bıraktık arabayı. Sonrasında da o servislerine bindik ve buraya geldik. Ama arabayla 4 kilometre yol çıktık. Hala çıkıyoruz. Çok yoruldum. Bir de biz sürekli yani gezeceğiz diye dağ bayır çıkıyoruz. Herhalde Ama- bütün gezecek yerler dağda bayırda. Evet, yükseklerde güzel manzaralı oluyor. Mükemmel bir görüntü bekliyor bize. Ben böyle Instagram'da falan çok görmüştüm. Görülecek mükemmel yerler falan diye. İlber Ortaylı da buradan çok bahsediyordu. Yani 4 kilometre, 10 kilometre, kaç kilometre olursa olsun görülmeye değer. Ama gelirken yolda falan şelaleler o kadar iyiydi ki. Her yerden bir şelale çıkıyor. Akan bir şelale var. O görsel şölen neden buraya yapılmış, neye ithafen yapılmış? Gerçekten yolda gelirken o ibadet hissiyatını alıyorsun. Valla ben içerisini çok beğendim. Gerçekten gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama yani dağın zirvesine çıkarken aklımda tek bir soru vardı. O insanlar o dönem buraya nasıl çıkmış? Başka hiçbir şey düşünmedim. Ben şimdiki zamanda arabayla çıkmaya, gitmeye üşendim. Yoruldum yani giderken. Ne kadar olduğuna baktım uzaklığın. 1100 metre yükseklikte gözüküyor. Küsuratı da vardı ama hatırlamıyorum. Çok büyük bir emek yani. Çok büyük bir maneviyat gerektiriyor her şeyden önce. Yani milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış burası. Yani çok eski. Çok eski. İnanılmaz. Yani ben çok etkilendim. O insanların bağımlılıkları yani orayı ibadet etmek için yapmışlar. Çok büyük bir ibadet aşkıyla dolu olmaları gerekiyor. Maneviyatlarının çok güçlü olması gerekiyor bunun için. Yani çok saygıdeğer bir iş. İçerisi de öyle gözüktüğü kadar küçük değil yani. Yok, Büyük çok büyük. Sadece biz bir bölümünü görebiliyoruz bu arada. Dışarıdan çektiğimiz bir bölüm var. Uzaktan çektiğimiz bölüm. Orayı mesela içeri girdiğin zaman diyorsun ki Sümele Manastırı dışarıdan hiç böyle gözükmüyordu. Evet. Buranın böyle olduğunu hani ben oraya aradım mesela. İçeri gitmeye bakıyorum ama böyle değildi ki falan diyorum. Meğersem o ön tarafıymış. Ön tarafını hiç göstermiyorlar bile. Yani sen uzaktan görebiliyorsun. İç kısmına bakıyorsun. Yani birçok alanına giriş yok evet. Bir de her şeyi düşünmüşler yani yemekhanesinden tut kütüphanesinden tut kilerine yani. Orada Buraya geldiklerinde mutfak alanı da vardı Evet. orada. Girdim ben mutfağa da baktım. İkili sistem yapmışlar. Yani bence çok saçma şu anda yaşadığımız şey. Geliyoruz önce otoparka park ediyoruz. Gittik orada bizi servise aldılar. Yani servisler bizi yukarı çıkarıyor. Bak şimdi otopark sırası bekliyoruz mesela. bence mantıklı olmuş bu arada. Ben dediğine katılmıyorum. Çünkü neden? Orada bir sürü araba olsaydı çok trafik olacaktı bir. İkincisi herhangi bir kaza vesaire olduğunda yine yol kapanacaktı. Hadi onu da geçtim. Arabadan geçerken yani mesela buna yine kamu spotu gibi bir şey olacak ama çok fazla çöp var. Yani insanlar oraya gitmiş ve çöp atmış. Pet şişe niye atıyorsun kardeşim? Adam oraya ibadet etmek için milyon yıllar önce gitmiş oraya bir ton emek harcamış. Sen gidiyorsun çöp atıyorsun. Evet, Şimdi her arabalar yer- oraya gitse arabadan ya çöp atsalar, sigara izmariti atsalar. Her yer su şişesiydi yine.
Doğru. Tam o yönden mantıklı ama bir şeyler eksik. Mesela oraya gittiğiniz zaman kimlik gerekiyormuş. Yani insanlar kimliklerini arabada bırakıp servise binmişler. Evet. Görmedin mi orada kaç kişi mağdur kaldı? Az kalsın sen de mağdur kalıyordun. Müze kartla giriş yapılıyormuş içeriye çünkü. Müze kartı olmayan, çıkartamayan insanlar orada bayağı zorluk yaşadılar. Önce geliyorsunuz burada otopark ücreti ödüyorsunuz, sonra servis ücreti ödüyorsunuz, sonra da müze için giriş ücreti ödüyorsunuz. Buradan nasıl ineceğiz? Evet arkadaşlar, biz Hamsiköy'e kadar geldik. Hamsiköy sütlacı yiyelim, bir de manzarasının tadını çıkaralım diye. İşte manzara. Her yer süt içerisinde. Burası o kadar yüksek ki aslında çok yukarıda kalan bir köy. Ama hiçbir şey göremiyoruz şu anda. Bence buraya Mart ayında gelmeyin. Mart'ın sonuna doğru. Bence hiç gelmeyin ya Hamsiköy. Yolları da çok zorluydu. Var ya mahvolup çıkana kadar. Ama ucuna kadar gelince de yani çıkmamak olmaz. Şimdi sütlaçlarımız geldi. Tadına bakacağız. Merak ediyorum. Yani inşallah geldiğimize değer. Oo, çok iyi. Oha, sabah Sıcacık ha. Uf. Benim Soba soba fena aşkı. yanıyor. İyi misin? Çok iyiyim. Ben böyle köy ortamını çok seviyorum ya. Şu an tam köy ortamı. Tam da saçındakiyle beraber tam bir Karadeniz kadını oldun ha. Oldu ma. Ya, yakışıyor sana. Çayımız soğumuş muydu? Daha gel böyle. Kafanın yarısı çıkmıyor. Ben böyle insanların olduğu yerleri çok sevmiyorum. Yani kalabalığı çok sevmiyorum. İnsanlardan hep kaçıyorum böyle kalabalık ortamlarda. Rahat edemediğim için. İkidir böyle gittiğimiz yerler şansımıza dolu ama biz gelince boş oluyor. Bizden sonra doluyor ama. Evet. Ben aslında Hamsiköy sütlacını daha önce İstanbul'da yedim birkaç yerde. Yedin mi? Bir fark göremedim. Şimdi göreceğiz inşallah. Çok lezzetli. Neden? Neden? Süt kaliteli çünkü. Anneannenin sütlacı mı bu? Anneannemin sütü. Ciddi misin? Güzel ya. Güzel de çok abartılacak. Bakayım bir seninki Oğlum, farklı sütlaç mı? ne kadar güzel olabilir ki? Çok abartılacak bir şey yok ya. Ya benim yediğimden daha güzel. Çay güzel işte. Biraz fazla demli. Karadeniz şeyde. Yani denemiş olduk, güzel. Bir daha Evet. gelir miyim buraya bunu yemek için? Hayır. Burada çarkın dönmesi lazım. Bu çarkın dönmesi için de buranın bir şeyinin meşhur olması lazım. Tıpkı Cumalı Kızık'ta Bursa'da evlerin büyütüldüğü gibi. Buranın da sütlacını büyütmüşler. Geliyorsun, deniyorsun. Bir daha gelmem deyip gidiyorsun. Sütlaç güzel şimdi canım. Bir sütlaçtan ne beklediğine bağlı yani. Ama çevreyi görebilmek isterdim yani. Ben buraya sütlacı yemekten ziyade merkezde de var, hatta mesaj attılar bana. Hani merkezde çok daha güzel, Hamsiköy'den çok daha güzel yapan yerler var dedi. Ben Hamsiköy'ü görmek istedim ama göremiyorum şu an Hamsiköy'ü. Problem orada. Sis içerisinde. Bu yolculuğumuz çok yolunda gitmiyor ya. Bir de ben çok korktum gelirken. Araba bir tık sıkıntı verdi bize ama yolları iyi çıktı. Puanım oradan okey. Buraya gelmeyin. Yazın gelin de. Ama çok kalabalık olur burası ya.